Avrupa haritasına şöyle bir baktığında her şeyin oldukça mantıklı bir jeokültürel düzeni vardır aslında. Yani kuzeyde Cermen dillerini görürsün, doğuya bakarsın, devasa bir Slav denizi vardır. Güneybatıda ise o bildiğimiz Latin kökenli kültürler. Hı hı. İtalya, İspanya falan. Aynen. Sınırlar böyle bir okyanusun akıntıları gibi birbirini izler. Ta ki parmağını böyle doğuya, Balkanlarla Orta Avrupa'nın tam kesişim noktasına kaydırana kadar. Orada işler değişiyor tabii. Kesinlikle. Orada etrafı tamamen farklı diller ve kültürlerle çevrilmiş, bütün kuralları yıkan o devasa jeopolitik anomali duruyor. Slav ve Cermen denizinin tam ortasında devasa bir Latin adası, yani Romanya. Zaten bugün masamızda duran o kapsamlı ansiklopedik analiz ve ülkenin İslam tarihiyle, Osmanlı izleriyle olan ilişkisini inceleyen özel rapor da tam olarak bu sorunun etrafında dönüyor. Evet. Böylesine izole bir yapı, bu kadar fırtınalı bir coğrafyada nasıl hayatta kaldı? İşte bu derinlemesine incelemenin de asıl misyonu bu aslında. Sadece Avrupa haritasındaki sınırları çizilmiş bir kara parçasını değil, yani o Cermen, Slav ve Balkan fay hatlarının tam üzerinde duran Romanya'nın o tuhaf, dirençli ve zıtlıklarla dolu mekanizmasını deşifre edeceğiz. Çünkü bu halk kimliğini doğrudan isminde taşıyor, değil mi? Aynen öyle. Yani Romanya kelimesi Latince'deki Romanus kelimesinden, yani Roma'ya ait olan kelimesinden geliyor. Düşünsene, Doğu Avrupa'nın kalbinde Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden binlerce yıl sonra bile kendini doğrudan bu mirasa bağlayan bir topluluktan bahsediyoruz. İşin ilginç yanı, bu isim meselesi öyle sonradan uydurulmuş romantik bir 19. yüzyıl milliyetçilik akımı falan da değil. Yok canım, hiç alakası yok. Evet, kaynak demekleri 16. yüzyılda bölgeye giden İtalyan gezginlerin notlarına baktığımızda yerel halkın kendi dillerine Romaneşte, kendilerine de Romalı dediklerini görüp böyle büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlıyoruz. Vay be. Hatta 1521 tarihli bir belge var. Campulung'tan Neyak Mektubu adında bir ticaret belgesi. Rumen kelimesinin yazılı olarak geçtiği bilinen ilk belge bu. Bildiğin sıradan bir tüccar mektubu yani. Aynen. Sıradan bir mektup aslında. Koca bir imparatorluğun dilsel genetiğinin o topraklarda nasıl korunduğunun en net kanıtı. Tabii bu topraklardaki hikaye aslında Roma'dan çok daha eskiye dayanıyor. Onu da es geçmeyelim. Avrupa'nın bilinen en eski insan fosilleri Peştere-Kuoase dedikleri yani kemikli mağarada bulundu ve tam 42 bin yıllık. Evet, devasa bir tarih. Ama o Latinleşme dönemi işin rengini tamamen değiştiriyor. Milattan sonra 101 ile 107 yılları arasında İmparator Trajan, Trakların kurduğu Datça krallığını işgal ediyor. Benim burada kafamı kurcalayan temel bir şey var ama. Nedir? Yani Roma orduları bu bölgede tarihsel ölçekte çok da uzun süre kalmıyor ki. Sonrasında Gotlar, Hunlar, Slavlar, Avarlar falan sayısız göç dalgası bu toprakları adeta bir otoban gibi kullanıp geçiyor. Nasıl oluyor da bu kadar ağır bir Slav ve Cermen istilası o kısa süreli Latin aşısını bünyeden atamıyor? Çünkü coğrafya burada demografiyi koruyan devasa bir zırh işlevi görüyor. Haritayı gözünün önüne getir, Romanya'nın tam kalbinde Karpat Dağları yükseliyor. Hı hı. Ve ülkenin sınırlarını Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna çizer. İstilacı kavimler genellikle düzlükleri, nehir vadilerini takip eden atlı göçebeler ya da piyadelerdi. Yani dağlarla pek işleri olmuyordu. Kesinlikle ova işgal edildiğinde yerel halk o sürdürülebilir tarım ve hayvancılık yetenekleriyle Karpatların o ulaşılmaz vadilere çekildi. Bu bir dikey göç aslında ve bu göç dili, kültürü izole edip korudu. Tehlike geçince de tekrar aşağı indiler yani. Aynen öyle. Yani o Latin kimliği dağların zirvelerinde bir nevi kuluçkaya yattı diyebiliriz. Doğal bir kale. Harika bir benzetme. Fakat bir kalenin ne kadar sağlam duvarları olursa olsun kapıları da vardır sonuçta. Ve yüzyıllar boyunca o kapıları zorlayan en büyük güçlerden biri Osmanlı İmparatorluğu oldu. Tabii, o jeopolitik geçiş noktasından kaçış yok. Evet, 14. yüzyılda Eflak ve Boğdan prenslikleri kuruluyor. Ardından 15. ve 16. yüzyılda bu bölge Osmanlı himayesine giriyor. Ancak belgeleri okurken çok temel bir çelişkiyle karşılaştım. Osmanlı'nın o bölgedeki varlığıyla ilgili mi?
Aynen, Osmanlı bu toprakları yüzlerce yıl vergiye bağlıyor, ordusuna asker alıyor, tahılını filan çekiyor. Fakat bugün Bükreş'te veya Yaş şehrinde yürüdüğünde, mesela bir Üsküp'teki veya Saraybosna'daki gibi o ağır, karakteristik Osmanlı şehir planlamasını, devasa camileri, bedestenleri göremiyorsun. Çok doğru. Bu görünmezlik imparatorluğun doğasına aykırı değil mi sence de? Neden burada mimari ve demografik bir dönüşüm yaşanmadı? Bu durum aslında Osmanlı'nın imparatorluk stratejisindeki o katı pragmatizmi çok net açıklıyor. Nasıl yani? Şöyle ki Osmanlılar Eflak ve Boğdan'ı doğrudan merkeze bağlı birer vilayet yapmak yerine devasa bir tampon bölge olarak kurguladılar. Bölgenin coğrafyası ormanlık, dağlık ve lojistik açıdan garnizon tutması son derece maliyetliydi. Anladım, yani astarı yüzünden pahalıya gelecekti. Mesafeyi sıfırlamak demekti. Osmanlı, sınırı Tuna Nehri'nde tutup bu prenslikleri kuzeyden gelen tehditlere karşı bir darbe emici, bir kalkan olarak kullandı. Vay be! Yani kültürel asimilasyon ve şehirleşme için harcanacak o devasa kaynağı doğrudan sınır güvenliği ve ekonomik sömürü için kullandılar. Tam isabet. Bir nevi franchise modeli gibi işliyor sanki. İmtiyaz bedelini ödüyorsun, İstanbul'daki merkeze bağlılığını bildiriyorsun ama içerideki yönetimi tamamen o yerel bayilere bırakıyorsun. Kesinlikle mükemmel bir özet oldu. O yerel bayiler de uzun süre Rumen soyluları arasından seçilen voyvodalar oldu. Kazıklı Voyvoda falan hani oradan biliyoruz. Evet, ta kendileri. 18. yüzyıla gelindiğinde ise İstanbul bölgeyi yönetmek için kendi içinden yani Fenerli Rumlardan yöneticiler atamaya başladı ama kural yüzlerce yıl hiç değişmedi. O kural tam olarak neydi? Bölgenin İslami bir karaktere bürünmesi veya doğrudan Osmanlı yasalarıyla yönetilmesi istenmedi. Çünkü İstanbul'un asıl derdi o devasa başkentin iaşesini sağlayacak tahılın ve koyun sürülerinin kesintisiz olarak akmasıydı. Yani lojistik hat kesilmesin yeter. Aynen. Oraya cami dikmek ve halkı din değiştirmeye zorlamak, o dağlık coğrafyada gereksiz bir isyan riski ve ekonomik kesinti anlamına geliyordu Osmanlı için. Mantıklı. O halde İslamiyet'in o topraklardaki izleri tamamen bir yanılsama mı? Çünkü kaynaklar, raporlar bugün bile aktif camilerden ve belli bir Müslüman nüfustan bahsediyor. Yanılsama değil aslında, sadece kökeni farklı. Bölgedeki Müslüman varlığı özellikle Dobruca civarında Osmanlı'dan bile öncesine ta 13. yüzyıla dayanıyor. Hadi canım, o kadar eski mi? Evet, Altın Orda, Türkmen, Tatar ve Nogay göçlerine dayanıyor. Zamanla sınırlar değiştikçe, örneğin Birinci Dünya Savaşı sonrası yeni toprakların katılımıyla Romanya'daki Müslüman nüfusu bir ara 200 bine kadar çıkıyor. Bayağı yüksek bir rakam. Öyle. Bugünse resmi kayıtlarda 70 bin, gayri resmi olarak ise 150 bin civarında olduğu tahmin edilen çoğunluğu Türk ve Tatar kökenli bir nüfus ve 80 kadar aktif cami var. Anladım. Ancak nüfusun %90'dan fazlasının Hristiyan ve çok büyük bir kısmının Ortodoks olduğunu düşünürsek, Osmanlı'nın o pragmatik tampon bölge politikasının Romanya'nın bugünkü Ortodoks kimliğinin bugüne ulaşmasındaki en büyük kalkan olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Bu özerk tampon bölge statüsü tabii 19. yüzyılda miadını dolduruyor. 1877 Berlin Anlaşması'yla gelen bir tam bağımsızlık süreci var. Ardından 20. yüzyılın o yıkıcı dünya savaşları başlıyor ve Romanya'nın burada uyguladığı o hayatta kalma stratejisi gerçekten olağanüstü. Kesinlikle. Bunu böyle bir hız treni gibi değil de devasa bir deniz savaşının ortasında kalmış küçük bir gemiye benzetiyorum ben. Yani hayatta kalmak için sürekli hangi zırhlı gemi kazanıyorsa onun dümen suyuna girmek zorundalar gibi. Çok yerinde bir benzetme. Stratejinin merkezinde o meşhur Büyük Romanya vizyonu ve sürekli değişen jeopolitik ağırlık merkezleri var. Mesela Birinci Dünya Savaşı'na önce tarafsız başlıyorlar. Sonra işler değişiyor tabii. Aynen, sonra İtilaf devletleri safına geçiyorlar ve bu hamle onlara Avusturya Macaristan İmparatorluğundan Transilvanya'yı yani Erdel'i getiriyor. O tarihi hayalleri gerçekleşiyor. Fakat o senin bahsettiğin gemi analojisi asıl İkinci Dünya Savaşı'nda test ediliyor. Evet, orası tam bir kaos. Önce Nazi baskısıyla devasa topraklar kaybediyorlar, sonra çaresizce mihver devletlerine katılıyorlar. Ama asıl kırılma 1944'te yaşanıyor. O
muazzam U dönüşü. Aynen, Kızıl Ordu sınırlarına dayandığında Kral Mihai önderliğinde aniden taraf değiştirip Sovyetlerin müttefiki oluyorlar. Yani bu sadece masada alınmış soğukkanlı bir karar değil. Sovyet tanklarının namluları Bükreş'e dönmüşken yapılmış anlık bir ulusal satranç hamlesi. Öyle ve bu hamle ülkeyi o anlık topyekün bir yıkımdan kurtarsa da bedeli 10 yıllar sürecek bambaşka bir esaret oluyor. 1947'de komünist rejim ilan ediliyor. Her şeyin kapandığı o karanlık dönem. Maalesef bu dönem sadece siyasi bağımsızlığın değil, az önce bahsettiğimiz o çok kültürlü yapının da resmen ezildiği bir dönem. Müslüman azınlığın okulları kapatılıyor, dini yayınlar yasaklanıyor, kiliseler ağır baskı altına alınıyor. Dışarıya tamamen kapanıyorlar. Evet, toplum 1989'a, o meşhur Romanya devrimine kadar adeta kapalı bir kutuda kalıyor. Nikolay Çavuşescu'nun kurşuna dizilmesiyle biten o kanlı süreç aslında onlarca biriken o yapısal basıncın bir patlamasıydı. Tür bu sınır değişimleri, savaşlar ve ideolojik savrulmalar ülkenin demografik haritasında çözülmesi çok zor düğümler de bırakıyor bir yandan. Mesela bugün bakıyoruz, nüfusun %6,6'sı Macar. Çünkü Transilvanya yüzyıllarca Macar kontrolündeydi ve sınırlar değişse de insanlar orada kaldı. Bir de kaynakların özellikle altını çizdiği, Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan devasa bir Roman, yani Çingene nüfusu gerçeği var. Bak oradaki mekanizma çok daha karmaşık ve trajik aslında. Resmi rakamlar 535 bin civarında diyor ama uluslararası gözlemciler, sosyologlar falan gerçek sayının bunun çok çok üstünde olduğunu biliyor. Peki neden eksik bu rakamlar? Çünkü göçebe geçmişleri, komünist dönemdeki o zorunlu yerleşikleştirme politikalarının başarısızlığı ve sonrasındaki o ağır ayrımcılık yüzünden bu insanların büyük bir kısmı nüfus sayımlarında kimliklerini gizliyor. Anladım, korkuyorlar bir nevi. Evet, ya da zaten resmi bir kimlik kartına bile sahip olamadan sistemin tamamen dışında yaşıyorlar. Sürekli sınırları ve rejimleri değişen bir ülkede kağıt üzerinde var olmamanın getirdiği sistemsel bir izolasyon bu. Çok çarpıcı gerçekten. Tüm bu travmatik komünist geçmişi, o azınlık meselelerini ve savaşları falan bir kenara bırakıp bugünün Romanya'sına, yani 2007'de Avrupa Birliği'ne girmiş o modern ülkeye baktığımda ise kafam gerçekten karışıyor benim. Neden? Ekonomi meyveleri yüzünden mi? Aynen öyle. Çünkü ekonomik göstergeler resmen iki farklı ülkenin tek bir bedende birleştiğini söylüyor bana. Bir yanda Avrupa'nın her yerine araba satan dev bir otomotiv endüstrisi var. Bükreş'te patlama yapan devasa bir yazılım ve IT sektörü var. Çok güçlü bir hizmet sektörü var. %56'ya falan dayanıyor. Evet, üstelik Avrupa'da sömürge geçmişi olmayan ancak kendi topraklarında 5 aktif havzadan petrol çıkaran nadir ülkelerden biri burası. Yatırımcı çekmek için de %16 gibi sabit bir vergi uyguluyorlar. Buradan bakınca her şey tam bir Doğu Avrupa başarı hikayesi gibi duruyor, değil mi? Tam olarak öyle duruyor. Ama tablonun diğer yarısına geçiyorum. Tarımda çalışan nüfus oranı %25,8. Ya bu Avrupa standartlarında inanılmaz devasa bir rakam. İşçi üretkenliğinde Avrupa'nın en alt sıralarındalar. Bulgaristan'dan sonra en düşük. Evet, maalesef. Sağlık sistemine bakıyorsun, 72,18 yılla Avrupa Birliği'ndeki en düşük yaşam beklentisine sahipler. AIDS'e bağlı ölümlerde de Ukrayna'dan sonra ikinci sıradalar. Nasıl oluyor da aynı devlet hem global sermaye ile entegre bir teknoloji merkezi yaratıp hem de nüfusunun 1/4'ünü tarlalarda ve böyle dökülen bir sağlık sisteminin içinde bırakabiliyor? Bu makasın arkasındaki mekanizma nedir tam olarak? Bu aslında iki vitesli Avrupa kavramının tek bir ülke içinde yaşanması durumu. Komünizm çöktükten sonra yaşanan o çok hızlı kapitalist geçiş, dengeli bir büyüme yaratmadı. Bükreş veya Kaloşvar gibi şehirlere gittiğinde, o yüksek hızlı internet altyapısıyla küresel sisteme entegre olmuş, pırıl pırıl dijital bir ekonomi görürsün. IT sektörü bu kadar hızlı büyüdü çünkü dijital hizmetler fiziksel bir karayoluna ihtiyaç duymaz. Çok mantıklı. İnternet varsa iş vardır. Aynen. Ancak o şehirlerden 50 kilometre dışarı çıktığında, tarımın gelişmesi için gereken sulama sistemlerinin, otoyolların ve en önemlisi mülkiyet haklarının, komünist dönemin o hantal bürokratik mirası yüzünden nasıl çürüdüğünü görürsün. Bir yanda fiber optik kablolar, diğer yanda çamurlu yollar yani.
Tam olarak bu. Dünya Bankası'nın raporlarında iş yapma kolaylığında dünyada 52. sıradalar. Sözleşmeleri uygulamakta veya krediye erişimde harikalar, çünkü buralar yeni ve dijital sistemler üzerine kurulu. Anladım. Ama fiziksel bir iş kurmak, mesela bir inşaat izni almak veya fabrikana elektrik şebekesi bağlatmak istediğinde, o eski Sovyet tarzı bürokrasinin hayaletleri birden karşına çıkıp seni yavaşlatıyor. Yani dijitalleşen bir zihin ama hala komünist dönemden kalma romatizmalarla boğuşan bir fiziksel beden var ortada. Çok iyi bir özet oldu bu. Aslında bu tarihsel katmanların birbirine nasıl geçtiğini ülkenin yemek kültüründe, yani sadece bir restorana oturarak bile görebilirsin. Ülke GST hısının %5'i turizm ve kültürden geliyor. Drakula'nın şatosu falan. Ve o yemek menüleri tam bir arkeolojik kazı alanı gibi resmen. Kesinlikle. Yemek kültürü, o bölümün başından beri konuştuğumuz jeopolitik fay hatlarının mideye inmiş halidir aslında. Şöyle bir örnekleyelim mi onu? Tabii. Mesela masaya gelen o meşhur ciabatta de perişuare, yani ekşili köfte çorbası. Bu çorba, Balkanlar ve İstanbul üzerinden, o Fenerli Rumlar ve tüccarlar aracılığıyla saraylardan çıkıp Rumen mutfağına yerleşmiştir. Bildiğimiz ekşili köfte yani. Aynen öyle. Yanında yediğin mamaliga dedikleri o mısır lapası var mesela. O da coğrafi keşifler sonrası Avrupa'ya giren mısırın eski tahılların yerini almasıyla ortaya çıkmıştır. Yeni dünyanın izleri. Evet, toba dedikleri domuz kafası, işkembesi ve jelatinden yapılan o soğuk et ürünleri ise doğrudan Cermen ve Macar mutfağının o soğuk iklim et saklama tekniklerinin bir mirasıdır. Yani tek bir sofrada Osmanlı'yı, yeni dünyayı ve Avstro-Macaristan'ı aynı anda yiyorsun desene. Kelimenin tam anlamıyla öyle. Harika bir sentez. O zaman yavaştan bütün bu resmi toparlayalım artık. Karşımızda dili Latin, inancı Ortodoks olan, yüzyıllarca Osmanlı'nın kuzey kalkanı olarak işlev görmüş o pragmatik bir ulus var. Evet. Dağlarına çekilerek dillerini koruyan, dünya savaşlarında hayatta kalmak için inanılmaz diplomatik manevralar yapan, rejim devrimini televizyondan canlı izlediğimiz bir ülke. Ve bugün Drakula efsanesi etrafında şekillendirdiği turizmiyle, Dacia ile Avrupa yollarına çıkardığı arabalarıyla ve bir yandan tarlada çalışırken, diğer yandan yazılım ihraç eden o iki vitesli yapısıyla Avrupa'nın en eşsiz kavşaklarından biri Romanya. Sadece bir kavşak demek haksızlık olur bence. Tarihsel zıtlıklarını resmen bir hayatta kalma mekanizmasına dönüştürmüş devasa bir yapı bu. Haklısın. İşte tam da bu noktada tüm bu tarihsel ve ekonomik verilerin ötesine geçen son bir düşünceyle bitirmek istiyorum bu dosyayı. Dinliyorum. Binlerce yıl boyunca o Karpat Dağları ve Tuna Nehri'nin yarattığı doğal kale, Romanya'yı sürekli büyük imparatorlukların bir geçiş noktası, devasa bir tampon bölgesi yaptı. Peki ya bugün? Evet, bugünün dünyası çok farklı. Şu an Karadeniz çevresinde kaynayan o jeopolitik gerilimleri, savaşları ve Avrupa'nın boğuştuğu devasa enerji krizlerini bir düşün. Sömürge geçmişi olmayan ancak kendi topraklarında petrol ve doğalgazı çıkarabilen, aynı zamanda dijital bir IT üssüne dönüşen bu Avrupa'nın doğu sınırı, gelecekte de sadece büyük güçlerin üzerinde tipindiği bir tampon bölge olarak mı kalacak? Yoksa kendi enerjisi, o stratejik konumu ve dijital sıçramasıyla kuralları başkalarının değil kendisinin koyduğu yeni bir bölgesel güç merkezine mi evrilecek? Avrupa haritasındaki o anomali belki de gelecekteki yeni düzenin ta kendisidir. Bunu bir düşün. Gerçekten üzerine çokça kafa yorulacak bir soru. Kesinlikle. Bu derinlemesine incelemede kaynakların ötesindeki bu hikayeye bizimle daldığın için teşekkürler. Bir sonraki dosyada karmaşık bir başka yapıyı çözmek üzere, görüşmek üzere. Hoşça kal.